20. yüzyılın eşiğinde Almanya bir başarı öyküsüydü. Demiryolları çelikten bir ağ gibi ülkeyi örmekte, fabrikalar gece gündüz durmaksızın üretim yapmaktaydı. Berlin caddeleri elektrikli aydınlanırken Siemens ve Bayer isimleri yeni bir çağın alameti sayılmaktaydı. Makine, akıl ve disiplin Almanya'yı bir sanayi devi ve geleceğin ülkesi yapıyordu. Ve o gelecek tam avuçlarının içindeydi. Karl Benz'in otomobili yollardaydı. Bayer'in hapları dünyayı tedavi ediyordu. Krupp'un çelik topları ise bir imparatorluğun gücünü simgeliyordu. Berlin'den Köln'e, Hamburg'dan Münih'e kadar herkes Almanya'nın güneşteki yerini çoktan aldığını düşünmekteydi. Ama güneşteki yer bir gölgeyle birlikte gelecekti. Almanya 18 Ocak 1871'de Versay Sarayı'nda ilan edilen imparatorlukla yalnızca birleşmiş bir devlet değil, aynı zamanda Avrupa'nın siyasi dengesini sarsan yeni bir güç olarak tarih sahnesine çıktı. Prusya'nın askeri zaferleriyle tesis edilen bu birlik, beraberinde çözülmesi gereken ciddi iç ve dış siyasi sorunlar getirmişti. İmparatorluk her ne kadar güçlü görünse de karmaşık bir siyasi yapıya, kırılgan bir dengeye sahipti. İmparatorluk kurulduğunda içinde tam 25 ayrı devlet vardı. Bu parçalanmışlık devlet birleştiğinde dahi hala kendini hissettiriyordu. Prusya baskındı ama Bavyera, Saksonya, Württemberg gibi bölgeler kendi kimliklerini koruyordu. Almanya siyasi olarak birleşmişti ama sosyal anlamda bütünleşmiş değildi. Katolik güney, Protestan kuzeye mesafeli yaklaşmakta, kentli burjuva, taşralı köylüyle arasına kültürel ve sınıfsal duvarlar örmekteydi. Yahudiler ve Lehler gibi azınlıklar vatandaş olsalar da tam Alman sayılmıyorlardı. Bu çok katmanlı yapı, sosyolojik gerilimin yanında siyasi bir gerilimi de besliyordu. Her bölge farklı düzeyde sanayileşmişti. Kuzeyde Hamburg, Bremen gibi liman kentleri kapitalistleşmişti. Güneyde ise tarım hala belirleyiciydi. Almanya bir milli devletten çok ortak bir otoriteye boyun eğen farklı dünyaların toplamıydı. Sanayileşme, toplumsal yapıyı derinden dönüştürmeye başlamıştı. Kentli burjuvazi, büyük şehirlerde ekonomik ve kültürel hayatı şekillendiren ana aktör haline gelirken, köylerden gelen milyonlarca işçi sanayi merkezlerinde yoğunlaşmıştı. Berlin, Essen, Dortmund gibi şehirler büyük işçi kitlelerine ev sahipliği yaparken, kentlerin çeperinde kurulan işçi mahalleleri eşitsizliğin coğrafi ifadesi olmuştu. İşçiler uzun saatler boyunca kötü koşullarda çalışıyor, kadınlar ve çocuklar düşük ücretle fabrikalarda istihdam ediliyordu. Orta sınıf aileler kent merkezinde modern apartmanlarda yaşarken işçi aileleri küçük, havasız ve sağlıksız evlerde yaşıyor, bu yaşam farkı sınıfsal bilinci arttırıyordu ve sosyalizm gibi yeni fikirlerin zemin bulmasını sağlıyordu. İmparatorluğun ilk 20 yılı Demir Şansölye Otto von Bismarck'ın hakimiyetinde geçti. Bismarck'ın temel iç siyasi hedefi Prusya hegemonyası altında kurulmuş bu yeni birliği pekiştirmekti. Güneydeki Katolik eyaletlerin gönülsüzlüğü iç siyasal dokuda ayrışmalara neden oldu. Bismarck bu bölünmeyi aşmak için 1871-78 arasında Katolik Kilisesi'ne karşı yürüttüğü kültür savaşı politikasıyla merkezi otoriteyi sağlamlaştırmayı hedefledi. Ancak bu girişim Katolik Zentrum Partisi'nin güç kazanmasıyla sonuçlandı. Bismarck aynı zamanda hızla yükselen işçi sınıfı hareketine karşı da sert önlemler aldı. 1875'te kurulan Sosyal Demokrat Parti kısa süre içerisinde toplumun ciddi bir kesiminden destek kazanacaktı. 1878'de sosyalistlere karşı yasalar çıkartıldı. Bununla birlikte işçilere sosyal güvenlik sağlayan reformlar da getirildi. Reichstag adı verilen İmparatorluk Meclisi sınırlı yetkilere sahipti.
Yasalar Kaiser ve şansölye tarafından belirleniyor, partiler ise halkı temsil etmekten çok siyasi bloklar halinde varlık gösteriyordu. SPD, Katolik Sentrum ve Ulusal Liberaller gibi partiler Reichstag'da yer bulsa da yürütme üzerinde etkili olamıyordu. Yönetim hala muhafazakar Juncker sınıfının ve Kaiser'in elindeydi. Parlamento çoğulculuğu gelişse de anayasal monarşi yapısı gerçek bir demokratik dönüşüme izin vermemekteydi. Almanya'da modernleşmenin motoru sanayi olsa da siyasi direksiyonu uzun süre elinde tutan sınıf Juncker'lerdi. Bu isim Orta Çağ Almancasında genç soylu anlamına gelse de 19. yüzyıl Almanyasında Junker terimi özellikle Prusya'nın doğusunda büyük topraklara sahip muhafazakar aristokrat zümreyi tanımlamak için kullanılıyordu. Toprakları genellikle Doğu Elbe bölgesinde yer alırdı. Çavdar tarlaları, büyük çiftlikler ve köylüler üzerindeki kontrol bu sınıfın ekonomik gücünün temelini oluşturuyordu. Junkerlerin etkisi toprakla da sınırlı değildi. Alman İmparatorluğu'nun siyasal ve askeri yapısında da belirleyici bir role sahiplerdi. Kaiser'in çevresindeki yüksek bürokrasi, dışişleri ve özellikle ordu kademeleri büyük ölçüde bu sınıfın üyeleriyle doluydu. Prusya ordusunun subay kadroları çoğunlukla Junker ailelerinden gelirdi. Disiplin, sadakat ve gelenekçilik bu sınıfın hem orduya hem de devlete bakışını şekillendiriyordu. Bismarck'ın kendisi de bir Junker'di ve bu sınıfın değerlerini devlet yönetimine taşıyan başlıca figürlerden birisiydi. Sosyal demokrasinin yükselişi, işçi sınıfının örgütlenmesi ve sanayi burjuvazisinin güç kazanması, Junkerleri zamanla köşeye sıkıştırsa da imparatorluk döneminin sonuna kadar siyasi nüfuzlarını korumayı başaracaklardı. Askeri kültürün ve otoriter eğilimlerin kökeninde bu toprak soylularının gölgesi vardı. ...1888 yılında 2. Wilhelm'in tahta çıkmasıyla Almanya ve Avrupa için yeni bir dönem başlayacaktı. 29 yaşında Alman imparatoru olan genç Wilhelm, çelişkilerle dolu bir figürdü. 3 İmparatorlar Yılı olarak tarihe geçen 1888 yılında dedesi 1. Wilhelm'in ve ardından babası 3. Friedrich'in ölümüyle henüz 29 yaşındayken Alman tahtına oturdu. Genç, enerjik ve iddialıydı. Belki de en önemlisi kusurluydu. Doğuştan gelen sol kolundaki kısalık, fiziksel bir eksikliğin ötesinde yıllar boyunca büyüyen bir aşağılık kompleksine, bir telafi ihtiyacına, dış dünyaya sürekli gücünü ispatlama arzusuna dönüşecekti. Kendini bir gün Napolyon, ertesi gün Victoria dönemine ait bir centilmen gibi hisseden, duyguları arasında savrulan bir hükümdardı. Wilhelm'in çocukluğu İngiliz annesi Victoria'nın etkisi altında geçti. Victoria onu bir liberal olarak yetiştirmek istemişti. Ancak Wilhelm hem annesinden hem de İngiltere'den zamanla nefret etmeye başlayacaktı. Genç Kaiser, Almanya'nın kurulduğu muharebelerde bulunmamıştı. Kanla, kılıçla temeli atılan bu devletin ancak kalemle hayatta kalabileceğinin idrakında değildi. Bismarck'ın otoritesini ve ihtiyatlı reel politik siyasetini kabul etmeyecekti. Dış politikayı bir sahne gibi gören genç imparator için denizlerde İngiltere'ye kafa tutmak, Afrika'da sömürge yarışına katılmak, Rusya ile diplomatik atışmalara girmek birer vitrin objesi ve güç gösterisiydi. Planlı, sabırlı ve çok taraflı bir diplomasiden eser yoktu. Adeta strateji kelimesine alerjisi olan Kaiser, her kriz anında görüş değiştirecek, çevresindekilerin telkinleriyle adımlar atacaktı. 1890 yılında Bismarck'ı görevden alarak Almanya'nın tabiri caizse yönünü değiştirecekti. Kendi Bismarck'ım olacak dediği Bernhard von Bülow ile birlikte yeni dış politika çizgisi olan Weltpolitik benimsendi. Bu politika Almanya'yı Avrupa'nın ötesinde dünya çapında bir imparatorluk yapma hedefini taşımaktaydı. 1897'de Dışişleri Bakanı olan Bülow, Reichstag'daki meşhur konuşmasında Almanya'nın güneşte bir yer aradığını ilan edecekti. Ancak bu tutum Almanya'yı kısa süre içerisinde İngiltere, Fransa ve Rusya ile karşı karşıya getirecekti. Alman siyasi birliğinin sağlanmasıyla ekonomik birliğinde önü açılmıştı. 1834'te kurulan Zollverein,
1871 sonrasında neredeyse tüm Alman topraklarını kapsayan güçlü bir ekonomik çerçeveye dönüştü. Farklı eyaletler arasında kaldırılan gümrük duvarları hem ticaretin serbestleşmesini sağladı hem de ortak bir pazarın temelini attı. Demiryolları bu dönemde sanayinin ana arterlerine dönüşmüştü. 1870'lerde 20.000 kilometre olan demiryolu uzunluğu 20. yüzyıl başlarında 60.000 kilometreyi aştı. Limanlar genişletildi. Ren ve Elbe gibi nehirler boyunca ulaşım kolaylaştı. Alman iç pazarı adeta bir sinir ağı gibi örülecekti. 1880'li yıllardan itibaren Almanya, 2. Sanayi Devrimi'nin öncü ülkesi haline geldi. Kimya, elektrik ve ağır sanayi sektörlerinde yaşanan dönüşüm, Almanya'yı kısa sürede teknolojik üstünlüğe taşıyacaktı. Siemens, AEG, Krupp ve Bayer gibi dev şirketler yalnızca Avrupa'da değil, dünya çapında üretim ve ihracat kapasitesiyle öne çıkacaktı. Siemens ve AEG, elektrikli cihazlar ve şehir elektrifikasyonu alanında Avrupa çapında öncü olurken, Berlin gibi büyük şehirler elektrikle aydınlatılan ilk Avrupa metropollerinden birisi haline geliyordu. Almanya'nın teknik eğitime verdiği önem bu başarıda anahtar bir rol oynayacaktı. Politeknik okulları ve uygulamalı bilim enstitüleri sanayiye doğrudan hizmet verecek kalifiye mühendis ve teknisyenler yetiştirdi. Üniversite-sanayi işbirliği Almanya'nın yükselişinde belirleyici olacaktı. Bu dönüşüm, yenileşme ve kurumsallaşma yönüyle de dikkat çekiyordu. Geleneksel demir ve kömür sektörlerinin yanında kimya, elektrik ve makine mühendisliği gibi yeni endüstriler büyük bir atılım gerçekleştirdi. 20. yüzyılın başlarına gelindiğinde Almanya'nın makine ihracatı 6 kat artacak, Alman malı ibaresi dünyada kalite, dayanıklılık ve yenilikçilikle özdeş hale gelecekti. O günlerde temelleri atılan bir başka icat da Almanya'nın kaderine etki edecekti. Yüzyılın sonlarına doğru içten yanmalı motorların geliştirilmesiyle birlikte dünyada otomotiv sektörünün de temelleri atılıyordu. Bu sektörün öncüleri Almanya'da sahneye çıkmıştı. 1885 yılında Karl Benz, benzinle çalışan ilk otomobili Mannheim kentinde tasarladı. Bu araç Benz Patent Motorwagen adıyla tarihe geçti. Eşi Bertha Benz, bu aracı Mannheim'dan Pforzheim'a kadar sürecekti. Neredeyse Benz ile eş zamanlı olarak Gottlieb Daimler ve Wilhelm Maybach, yüksek devirli benzinli motorlar geliştirerek otomobilleri daha verimli ve yaygın hale getirme yönünde çalışmalara başladı. Daimler Motorengesellschaft, 1901 yılında ürettiği araçlara şirketin Avusturyalı distribütörü Emil Jelinek kızı Mercedes'in adını vererek Mercedes markasını doğuracaktı. Kimya sektöründe Almanya'nın liderliği daha da belirgindi. Bayer ve Höchst gibi firmalar tarım kimyasalları ve sentetik ürünlerde de çığır açmıştı. Bu şirketlerin üniversitelerle işbirliği içinde geliştirdiği Ar-Ge faaliyetleri, Almanya'yı yeni yüzyılın başında dünya kimya sanayisinin %80'ine hakim kılan bir güç haline getirdi. Özellikle Bayer'in geliştirdiği aspirin gibi ürünler dünya çapında ses getirecekti. Çelik ve ağır sanayi sektörlerinde ise Krupp ve Thyssen gibi şirketler öne çıkmıştı. Ruhr ve Saar bölgeleri demir cevheri ve kömür kaynaklarıyla Alman sanayisinin kalbi haline geldi. Krupp, savaş sanayisi başta olmak üzere lokomotifler, silahlar, raylar ve endüstriyel makineler üreterek dış pazarlarda da Almanya'nın gücünü temsil edecekti. Tüm bu gelişmeler Almanya'nın bilimsel araştırma, mühendislik ve teknolojik inovasyonun merkezi olmasına da zemin hazırlayacaktı. Her ne kadar Almanya sanayi ülkesi olarak sivrilse de tarım üretimi de önemini korumuştu. Prusya aristokratlarının sahip olduğu geniş topraklar, çavdar ve buğday üretiminin merkezini oluşturuyordu. 1879 yılında gümrük tarifesi yasasıyla ithalata koruma vergileri getirildi. Böylece sanayicilerle büyük toprak sahipleri arasında kurulan Demir ve Çavdar Koalisyonu, Alman ekonomisinin siyasi temelini oluşturdu. Ancak Almanya, İngilizlerin serbest piyasa modelinden farklı olarak devlet destekli ve banka güdümlü bir büyüme modeli benimsemişti. Deutsche Bank, Dresdner Bank gibi kurumlar yeni kurulan şirketlere büyük sermaye sağladı. 1900'lü yılların başında Osmanlı İmparatorluğu, Güney Amerika ve Çin gibi coğrafyalarda demiryolu, liman ve maden yatırımlarına başlanmıştı.
Bağdat Demiryolu gibi projeler Almanya'nın ekonomik gücünü diplomatik hedeflerle birleştirdiği örneklerdendi. 1871'de 41 milyonluk bir ülke olan Almanya, savaşın hemen öncesinde 67 milyonluk bir nüfusa ulaşmıştı. Bunun sonucu olarak ülkede kentleşme büyük bir hız kazandı. Sadece Berlin'in nüfusu 2 milyona dayandı. Ancak bu süreç sınıfsal gerilimleri de beraberinde getirdi. Uzun çalışma saatleri, düşük ücretler, sağlıksız yaşam koşulları işçi sınıfı arasındaki memnuniyetsizliği arttırmıştı. 1890'dan itibaren büyük grevler, sendikaların yükselişi ve işçi yayınları Almanya'nın sosyal dokusunda belirleyici oldu. Sosyal Demokrat Parti, Reichstag'da çoğunluğu sağlasa da yürütmenin merkeziyetçi yapısı yüzünden etkisizdi. Bu da halk desteğiyle siyasal gücünü ayrıştırdığı bir ortam oluşturmuştu. Yeni Almanya'nın inşası sürecinde ordunun rolü de oldukça önemliydi. 1871'de Prusya önderliğinde kurulan Alman Birliği, büyük ölçüde savaş meydanlarında kazanılmış bir birlikti. Dolayısıyla yeni kurulan imparatorluk, siyasi meşruiyetini doğrudan ordunun itibarı üzerinden inşa etmişti. Bu durum Almanya'daki ordu-devlet ilişkisini Avrupa'daki diğer ülkelerden farklı bir yere götürecekti. Alman ordusu yeni kurulan devletin adeta ideolojik kaynağıydı. Bismarck dönemi orduya duyulan saygıyı kurumsal bir temele oturtmuştu. Diplomasi ve denge üzerine kurduğu dış politikası orduyu sınırlı ama disiplinli bir güç olarak konumlandırmayı tercih ediyordu. Fakat ülkedeki birçok şey gibi bu anlayışta 1888'de 2. Wilhelm'in tahta çıkmasıyla değişecekti. Wilhelm'in kişisel hırsı, imparatorluğu küresel bir güç haline getirme hedefiyle birleşince, ordu yalnızca savunma değil, genişleme ve prestij aracına dönüştü. Bu süreçte askeri rütbelerin sarayla olan bağı daha da görünür hale gelecekti. Alman Genelkurmayı bu dönemde Avrupa'daki en profesyonel, en sistematik planlama kurumlarından biri haline geldi. Genelkurmayın başındaki subaylar siyasi hedeflerin belirlenmesinde de etkiliydi. Wilhelm Almanyası'nda ordu bir savaş makinesinden çok ulus ve ideoloji inşa etme aygıtıydı. Yaşlı Helmut von Moltke 1860'larda Prusya ordusunu modernleştirerek demiryoluna dayalı hızlı hareket stratejisini geliştirmişti. Savaş öncesinde Alman ordusunda öne çıkan bir başka isim de Erich von Falkenhayn'dı. Savaş Bakanlığı bürokrasisinde yıldızı parlayan Falkenhayn, teknolojik modernizasyona verdiği önemle dikkat çekmekteydi. Askeri eğitim sisteminin yenilenmesi, subayların teknik kapasitesinin arttırılması ve yeni teknolojilerin orduya entegre edilmesi süreçlerinde öncülük etmişti. Prusya Harp Akademisi, Avrupa'nın en saygın subay okullarından birisi haline geldi. Osmanlı'da dahil olmak üzere yakın ülkelerin subayları burada eğitim görecekti. 20. yüzyılın başına gelindiğinde Alman ordusu teknik kapasite açısından da dönemin en donanımlı güçlerinden birisi haline gelmişti. Topçu birliklerinin yapılanması, makineli tüfekler, haberleşme donanımları, gaz maskeleri ve sahra telefonları gibi teknolojilerle Almanya, Avrupa'nın öncü ülkesiydi. Almanya'nın sahip olduğu demiryolu hatları Avrupa'daki diğer devletlere kıyasla seferberlik zamanı için planlanmıştı. Olası bir savaş anında büyük bir avantaj yaratması arzu ediliyordu. Savaş donanması cephesinde ise 1898'den itibaren donanma yasaları ile birlikte sistemli bir genişleme yaşandı. Amiral Tirpitz'in liderliğinde geliştirilen Tirpitz planı, Almanya'nın İngiltere'nin deniz üstünlüğüne meydan okuyabilecek bir filo inşa etmesini hedeflemekteydi. Bu plan çerçevesinde muharip gemi yarışı başladı. Alman donanması Avrupa'nın en büyük ikinci donanması haline geldi. Ancak bu yarışın sonuçları sadece teknik alanda sınırlı kalmayacaktı. Diplomatik sonuçları da büyük savaşa giden süreçte çok önemli bir rol oynayacaktı. Bu büyümenin kendilerine karşı olduğunun farkında olan İngilizler yarışı daha ileriye taşıyarak donanmasını güçlendirecekti. HMS Dreadnought gibi oyunu değiştiren gemilerin yanında diplomatik adımlar da atılacaktı. Üçlü İtilaf'ın oluşumunda bu donanma yarışının etkisi büyük olacaktı. Deniz gücünün artışıyla birlikte düşmanlarının sayısı da artacaktı. Toplum nezdinde ise ordu sadece bir savaş gücü değildi. Aynı zamanda ulusal gururun da sembolüydü.
Zorunlu askerlik sistemi sayesinde her erkek birey ulusun savunucusu kimliğine bürünüyordu. Alman gençliği için ordu bir disiplin kurumu olduğu kadar sosyal yükselme ve aidiyet duygusunun da kaynağıydı. Resmi törenler, bayrak günleri ve askeri geçitler bu ulusal kimliği sürekli pekiştirmekteydi. Oluşan militarist toplumsal yapı eğitim ve kültür alanlarında da desteklenecekti. Okul kitaplarından ders müfredatlarına kadar birçok unsur Alman militarizmini besleyen unsurlarla doldurulacaktı. Savaş yaklaşırken Almanya hem teknolojik hem de organizasyonel olarak savaşa hazır bir orduya sahipti. Ancak bu hazırlık büyük bir zaafın da habercisiydi. Ordu planları esneklikten yoksundu. Adını 1906 yılında emekliye ayrılan Alman Genelkurmay Başkanı Alfred von Schlieffen'dan alan Schlieffen planı, Alman ordusunun ana savaş planlarını oluşturmaktaydı. Plan, Almanya'nın aynı anda hem batıda Fransa'ya hem de doğuda Rusya'ya karşı savaşmak zorunda kalacağı bir senaryoya karşı geliştirilmişti. Çünkü Bismarck'ın kurduğu diplomatik ittifaklar sistemi çökmüş, Almanya kendini giderek daha yalnız ve kuşatılmış hisseder olmuştu. Schlieffen'ın temel varsayımı ise şu olacaktı: Rusya, büyük coğrafi yapısı ve yetersiz altyapısı yüzünden seferberlik için haftalar, belki aylar sürecek zamana ihtiyaç duyacaktı. Bu nedenle Almanya, savaşın ilk anlarında bütün gücünü batıya, özellikle Fransa'ya yöneltmeli ve hızlı, kesin bir zafer kazanmalıydı. Bu zafer, Belçika üzerinden geniş bir kıskaç hareketiyle Paris'i hızla düşürmeyi amaçlıyordu. Fransa etkisiz hale getirildikten sonra ordu doğuya kaydırılacak ve Rusya ile asıl mücadele o zaman başlayacaktı. Yani savaş planı, zaman yönetimine dayalı asimetrik bir saldırı planıydı. 1905 yılında yazdığı memorandumda sağ kanadımız Fransa boyunca düşmanlarını süpürmelidir. Her şey bu harekatın hızına bağlıdır diyerek planın zamana dayalı doğasını vurgulayacaktı. Emeklilik günlerinde plan hakkında yaptığı vurgu adeta geleceğe ışık tutacaktı. Güçlendirin, güçlendirin, sağ kanadı güçlendirin. Bu söz planın en kritik yönüne, Belçika üzerinden kuzeyden yapılacak geniş kuşatmaya duyduğu bağlılığı göstermekteydi. Ancak planın icra günü geldiğinde genç Moltke hayati bir hataya imza atacaktı. 1914'e gelirken Almanya, dünya sanayi üretiminde Amerika'dan sonra ikinci, Avrupa'da ise İngiltere'nin önünde birinci sıradaydı. Özellikle çelik, kömür, kimya ve elektrik üretiminde devasa rakamlar ortaya çıkmıştı. Ortaya çıkan ekonomik büyüme Almanya'nın siyasi taleplerini de arttıracaktı. Yerini güneşin altında arayan bir güç haline gelen Alman İmparatorluğu, Britanya'nın deniz gücüne, Fransa'nın sömürge imparatorluğuna ve Rusya'nın nüfusuna karşı kendi ekonomik üstünlüğünü siyasi alana taşımak isteyecekti. Bu istek, tarihi değiştirecek savaşın başlamasında tetikleyici faktör olacaktı.